Selamlar herkese, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Filiz ben. Bu videomda bir önceki videoda anlatmış olduğum bu güzel hırkanın yeleğini anlattım. Modelimiz aynı şekilde kruvaze bir model. Tek farklılık yelekte bu kısımlarda düğme kullandım. Bağcığımız da sağda. Hırkada ise iç tarafta düğme kullanmıştım. Bağcığımız soldaydı. Siz nasıl tercih ederseniz o şekilde hazırlayabilirsiniz. Modelimizin sayıları 0-1 yaşa uygun. Hırkanın yapımını da video sonuna ekleyeceğim. Tıklayıp örüp takımlayabilirsiniz. Hırka modelinin anlatım videosunun sonunda diğer yaşlara nasıl uygulayabiliriz detaylı bir şekilde anlatıyorum. Yeleği de aynı şekilde aynı sayılarla dilediğimiz yaşlara uygulayabiliriz. Boy 32 santim, en 26 santim, yaka genişliğimiz 13 santim, yakadan roba artırması 14,5 santim, kol genişliği ise 11 santim. Ölçüler bu şekilde. Model için 2 yumak ip temin ederek başlayalım. İkinci yumaktan çok az kullanılıyor. 2 adet de düğme gerekli. Yapımına geçmeden önce sizlerden ricam videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek vermeniz, desteğiniz her zaman benim için çok değerli. Yorum kısmına da emoji dahi olsa ya da model ile ilgili fikrinizi yazarsanız çok sevinirim. Yorum kısmını sola doğru çektiğinizde de hype bölümü açılıyor. Oradan da puan vererek bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Yapılışına geçelim. Modelde orta kalınlıkta anti peeling özellikle bebe yünü kullanıyorum. 100 gram 250 metre renk numarası bu kısımda yazıyor. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şiş numaram ise 3,5. 49 ilmek ile modelimize başlıyoruz. ...49 ilmek attım. Arka yüzde bir sıra ilmeklerimizi ters örgü yapıyoruz. Bir sıra ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi bu kısımdan itibaren bir önceki videomda aynı şekilde bu modelin hırkasını anlatmıştım. O kısma ekleyeceğim. Robaya kadar aynı şekilde örüyoruz. Robadan itibaren de modelimize yelek olarak devam edeceğiz. Ters örgümü tamamladım. Ön yüze geçtim. Öreceğimiz bu sırada ayrımlarımızı yapıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bunu da sayarak 2 ilmek örüyorum. Bu kısım ön ayrımımız oluyor. Artırmamı yaptım. 2 ilmek örüyorum. Bu 2 ilmeğin sağından ve solundan bu şekilde gizli artırma yöntemiyle artırmamızı yapıyoruz her ön yüzde. Kol ayrımına geçtim. Kol ayrımı için 9 ilmek örüyorum. Dokuz ilmek ördüm. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğimi örüyorum. Tekrar artırmamı yaptım. Arka ayrıma geçtim. Arka ayrım için de 19 ilmek örüyorum. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğimi örüyorum. Tekrar artırmamı yaptım. Kol ayrımına geçtim. Kol ayrımı için de 9 ilmek örüyorum. Tekrar artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini örüyorum.
Artırmamı yapıp kalan 2 düz ilmeğimi örüp sırayı tamamlıyorum. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde tüm ilmeklerimizi ters örgü yapıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Artırmış olduğum ilmekleri de şu şekilde çapraz şişime geçirip ters örüyorum. Bu sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Şöyle ilmek attığımız sıra ile birlikte 4 sıra örmüş olduk. Ön yüze geçtim. Öreceğimiz bu sırada ilk model kurulumu da yapıyor olacağız. Şimdi bu kısımlarda nasıl bir artırmayla örgümüzü ilerleteceğiz onu kısaca anlatmak istiyorum. Modelimiz kruvaze bir model. Onun için başta ve sonda kenar kısımlarda da artırmamız olacak. Buradaki artırma dışında. Sıra başında bu 2 ilmeği örüp hemen sonrasında artırmamızı yapacağız. Sıra sonunda da kalan 2 ilmekten önce artırmamızı yapıp bu 2 ilmeği sonra öreceğiz. Başlayalım. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bunu da sayarak ikinci ilmeğimi örüyorum. Artırmamı yaptım. Bir ilmek var arada. Onu ördüm. Tekrar artırmamı yapıp 2 artırma ilmeğini örüyorum. Ve diğer yanından artırdım. Dilerseniz bu kısımlara işaret takabilirsiniz. Kol ayrımına geçtim. İlk kurulumu burada yapıyoruz. 5 ilmek örüyorum. Bir doladım. 2 ilmeği sola doğru birlikte örerek kestim. Kestiğim ilmeği de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek örmüş oldum. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini örüyorum. Ve diğer yanından artırmamı yaptım. Arka ayrıma geçtim. Burada da 2 model çalışmamız olacak. Öncesinde yine bir 5 ilmek örüyorum. Doladım. Sola doğru 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bunu da sayarak 9 ilmek örüyorum. Dokuz ilmek ördüm. Tekrar doladım. Bir ilmek kestim. Bunu da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Artırma kısmına geldim. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Kol ayrımına geldim. Burada da yine bir 5 ilmek örüyorum. Doladım. İlmek kestim. Bunu da sayıyorum. 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Ön ayrıma geçtim. Bir ilmek örüyorum. Sondaki 2 ilmek öncesinde artırmamı yaptım ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Arka yüzde yine bir işlemimiz yok. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek. Tüm ilmeklerimizi ters örerek ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Artırmamı yapıyorum. 3 ilmek düz ördüm. Artırma kısmına geldim. Artırmamı yaptım. 2 artırma ilmeğini örüyorum ve diğer yanından artırıyorum. Kol ayrımına geçtim. 4 ilmek örüyorum. Şöyle bu yapmış olduğumuz ajura 2 ilmek kala
Yönlerini çeviriyorum. 2 ilmeğin sağa doğru birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Ortadaki ilmeği ördüm. Tekrar doluyorum. Buradaki 2 ilmeği de sola doğru birlikte örerek kestim. Kalan 4 ilmeği de örüyorum. Artırma kısmına geldim. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum ve arka ayrıma geçtim. Bu kez 1, 2, 3, 4 ilmek yine ördüm. Ajura 2 ilmek kala yönlerini sağa doğru çevirdim ve birlikte örerek kestim. Doladım. Ortadaki ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım. 2 ilmeği de sola doğru birlikte örerek kestim. Şöyle bakalım. Buradaki kesmiş olduğum ilmek haricinde 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Yine ajura 2 ilmek kala ilmeklerimin yönünü çeviriyorum ve sağa doğru birlikte örerek kestim. Doladım. Ortadaki ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım. 2 ilmeği de sola doğru kestim. 4 ilmeğimi örüyorum. Artırma kısmına geldim. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğim. Tekrar artırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Kol ayrımında 2 ilmeğim kaldı. Yine yönlerini çevirdim. Sağa doğru kestim. Doladım. Ortadaki ilmeğim. Doladım. 2 ilmeği de sola doğru kestim. Kalan 4 ilmeği örüyorum. Artırma kısmındayım. Artırmamı yaptım. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. 3 ilmek örüyorum. 2 ilmek kala artırmamı yaptım ve kalan 2 ilmeği ördüm. Arka yüzde tüm ilmeklerimizi ters örgü yapıp ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. 2 ilmek örüyorum. Artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğimi ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Kol ayrımına geçtik. Modelimizin son ajur sırasındayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek ördük. Şöyle ortada ilk ajurumuzun ilmeği ve solundaki ilmek. Bu 2 ilmeği birlikte öreceğiz. Doladım. 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim. Örgüme devam ediyorum. Artırma kısmına geliyorum. 2 artırma ilmeğim. Sağından artırdım. 2 ilmeğimi ördüm. Solundan artırdım. Arka ayrıma geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek örüyorum. Tam ortadaki ajurun ilmeğini hizalıyorum. Yanındaki bir ilmek ile birlikte keseceğim. Doladım ve sola doğru kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm. Doladım. Bu 2 ilmeği sola doğru kestim. Artırma kısmına doğru geliyorum. 2 artırma ilmeğine geldim. Artırmamı yaptım. 2 ilmeği ördüm.
Tekrar artırmamı yaptım. Kol ayrımındayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doladım. Ortadaki ilmeği hizaladım. Yanındaki ilmek ile birlikte örüp kestim. Artırma kısmına geliyorum. Artırmamı yaptım. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. 5 ilmek örüyorum. 2 ilmeğim kaldı. Öncesinde artırmamı yaptım ve 2 ilmeğimi ördüm. Arka yüzü örüp tekrar ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. İlk model sıramız bu şekilde tamamlanmış oldu. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Her iki model arasında da yine bir 6 sıra öreceğiz. Sonrasında ikinci model sıramızı kaydırmalı bir şekilde yapıyoruz. Her iki modelin arasında şu şekilde devam ediyoruz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek sadece her ön yüzde bu artırmalarımızı yaparak devam edeceğiz. Arka yüzde de ters örüyoruz. Başta 2 ilmeğimizi örüp artırmamızı yapıyoruz. 2 artırma ilmeğine geldiğimizde sağından solundan artırarak devam ediyoruz. Yine sıra sonuna geldiğimizde de 2 ilmek öncesinde artırmamızı yapıp 2 ilmeğimizi örüyoruz. Arka yüzde de ters örgü. Bu şekilde 6 sıraya tamamlayalım. İkinci model sıramıza geçelim. İlk model sıramızdan sonra ön yüzden itibaren 6 sıra örmüş oldum. Ön yüzdeyim. İkinci model sıramıza başlıyoruz. Bu sefer ön ayrımlarda da birer tane model başlatacağız. Kolda 2, arkada 3, diğer kolda da aynı şekilde 2 ve önde 1. İlk ilmeğimi de alıyorum. Bu ilmekten itibaren sayıyorum. 2, artırdığım ilmek 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek ördüm. Bir doluyorum. Sola doğru 2 ilmeği kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kestiğim ilmeği de sayarsam 7 ilmek. Artırmamı yaptım. 2 artırma ilmeğini örüyorum ve artırdım tekrar. Kol ayrımına geçtim. Şimdi burada da modelimizi örgümüzün devamında nasıl ilerleteceğiz, nasıl denk düşüreceğiz onu kısaca anlatmak istiyorum. Her zaman bir önceki modelimizin bu ortasındaki ilmeği bu şekilde hizalıyoruz. Yanına 5 ilmek ekliyoruz. Yani buraya kadar gelip buradan itibaren ikinci model sıramızı kurmaya başlayacağız. Bu şekilde ayarlayabiliriz. Her zaman bir önceki modelin ortasındaki ilmeği hizalayıp yanına 5 ilmek ekliyoruz. Buradan itibaren bir 6 ilmek örüyorum. Şöyle bakayım. Bir ilmek daha öreceğim. Artırdığım ilmek ile 7 ilmek oldu. Doluyorum. Sola doğru bir ilmek kestim. Bunu da kestiğim ilmeği de sayarak 9 ilmek örüyorum. Dokuz ilmek ördüm. Şimdi aynı şekilde doluyorum. Bir ilmek kestim. Altı ilmek ördüm. Kestiğim ilmeği de sayıyorum ve bir ilmek de artırdım. Artırma kısmındaki 2 artırma ilmeğini örüp tekrar diğer yanından artırdım ve arka ayrıma geçtim. Arka ayrımda da aynı şekilde bir önceki modelin ortasındaki ilmeği hizaladık. Yanına 5 ilmek ekliyoruz. Burada 6 ilmeğimiz var. Bunları örüyoruz. Altı ilmek ördüm, doladım. Sola doğru bir ilmek kestim. Bunu da sayarak 9 ilmek örüyorum.
Tekrar doladım. İkinci modelim. 9 ilmek. Dokuz doladım. Tekrar bir ilmek kestim. Üçüncü modelimde kurdum. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Kol ayrımına geçtim. Diğer tarafta olduğu gibi 6 ilmek örerek başlıyorum. 6 ilmek ördüm, doladım. Sola doğru bir ilmek kestim. Bunu da sayıyorum. 9 ilmek örüyorum. Dokuz ilmek ördüm, doladım. Tekrar ikinci modelimi kuruyorum. Bir ilmek kestim. Altı ilmek ördüm. Artırma kısmına geldim. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Ön ayrıma geçtim. 7 ilmek örüyorum. Doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bunu da sayarak 1, 2, 3, 4, 5 artırmamı yapıyorum. 6, 7, 8. Diğer tarafla aynı sayıya eşitledik. Şimdi arka yüzü örelim. Ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm ve artırmamı yapıyorum. Modelime 2 ilmek kalana kadar geldim. Şöyle bakın. Sonrasında 2 ilmeğin yönünü sağa doğru çevirip birlikte örerek kestim. Doladım. Ortadaki ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım. 2 ilmeği bu kez sola doğru kestim. Artırma kısmına geliyorum. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğimi ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Modelime 2 ilmek kalana kadar örüyorum. 2 ilmek kaldı. Yönlerini sağa doğru çevirip kesiyorum. Doladım. Ortadaki ilmeği ördüm. Tekrar doladım. Diğer yandaki 2 ilmeği de sola doğru kestim. Modelime yine 2 ilmek kala geldim. Yönlerini çevirip kesiyorum. Doladım. Ortadaki ilmeği ördüm. Doladım. Diğer yandaki ilmeklerimi kestim. Artırma kısmına geliyorum. Artırmamı yaptım. 2 artırma ilmeğini örüyorum. Tekrar artırmamı yaptım. Burada da yine aynı şekilde modelime 2 ilmek kalana kadar geliyorum. Kalan 2 ilmeğin yönlerini çevirdim. Kestim. Doladım. Ortadaki ilmeği ördüm. Doladım. Tekrar ilmek kestim. Bu şekilde devam ediyor model. Bir farklılık yok. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bir kez daha tekrarlayalım. Doladım. Ortadaki ilmeği ördüm. Tekrar dolayıp diğer taraftaki ilmeği kestim. Artırma kısmında artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğim. Tekrar artırmamı yaptım. Kol ayrımına geldim. Modeli 2 ilmek kala ördüm. Yönlerini çevirip
Bir ilmek kestim, doladım. Ortadaki ilmeği ördüm, tekrar doladım. Diğer tarafında ilmeğimi kestim. Modeli tekrarladım. Artırma kısmına geliyorum. Artırmamı yaptım. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Ön ayrımdaki modele geldim. Aynı şekilde ilmek yönlerini çevirip kestim, doladım. Ortadaki ilmek, tekrar doladım. Bir ilmek daha kestim. 2 ilmek kala artırmamı yapıyorum yine. Kalan 2 ilmeği örüp sırayı tamamladım. Tekrar arka yüzü örelim. Ön yüzdeyim. 2 ilmeğimi ördüm. Artırmamı yapıyorum. Model kısmına geliyorum. Model kısmında 3 ilmeğimiz var. İlkini ördük, doladık. Ortadaki ilmek ve yanındaki ilmeği birlikte örerek kestik. Örgümüze devam ediyoruz. Artırma kısmında artırmamızı yaptık. 2 artırma ilmeği, tekrar diğer yanından artırdım. Model kısmına doğru geliyorum. Üç ilmek, ilkini örüyoruz, doladık. 2 ilmeği de birlikte örerek kestik. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Artırma kısmına geldim. Artırmamı yaptım. Yine 2 ilmeği ördüm. Tekrar artırıyorum. Arka ayrıma geçtim. Modele geldim. 3 ilmek var. İlkini örüyorum. Doladım. İkisini de birlikte örerek kestim. Bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle hızlıca bu sırayı geçmiş oldum. Sıra sonunda artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini örüp tamamlıyorum. Şöyle modelimizin sırasını tamamladık. Arka yüzü örüp ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. İkinci model sıramız da tamamlandı. Şimdi ön yüzden itibaren bir 6 sıra örüyoruz bu kısımda olduğu gibi. Sonrasında 3. model sıramızı yine kaydırarak tekrarlıyoruz. Robomu ilerlettim. Şöyle ikinci model sırasında kalmıştık. İkinci model sırasından sonra ben bir 6 sıra ördüm. Ardından 3. model sırasını kurdum. Ön kısımlarda da, ön ayrımlarda 2. model sırası oluyor. Şöyle nasıl kurdum kısaca anlatmak istiyorum. Videoyu çok uzatmamak adına bu şekilde ilerlettim. 2. model sırasını kurarken başta 9 ilmek ördüm. Sonrasında modelimi kurdum. Yine aynı şekilde bir önceki modeli kendime hizaladım. Yanına 5 ilmek ekleyip o şekilde kurmaya başladım. Sonrasında yine arada bu kesmiş olduğumuz ilmeği de sayıyorduk. 9 ilmek. İkinci modeli kurdum. Kol ayrımında yine aynı şekilde bir öncekini hizaladım. Yanına 5 ilmek ekleyip kurmaya başladım. Yine diğer tarafları da aynı şekilde modelimi kurdum. Diğer ön ayrıma geldiğimde ise artırmış olduğum ilmeği de sayarak 9 ilmek ördüm ve modelimi kurdum.
robamı tamamladım. Toplamda 3 model sırası ördüm. 3. model sırasından sonra da arka yüzü ördükten sonra bir 2 sıra daha ördüm. Yani model sonrası 1, 2, 3 sıramız oluşmuş oldu. Ön yüzdeyim. Şimdi ilk önce öreceğimiz bu sırada kolları tamamlıyoruz. Sonrasında beden kısmına geçiyoruz. Artırmalarımıza şu şekilde devam ediyoruz. Orta kısımdaki tüm artırmalarımız tamamlandı. Artık bu kısımlardan artırmıyoruz. Sadece başta bu 2 ilmeği örüp artırıyoruz. Sonda da bu 2 ilmek öncesinde artırıp 2 ilmeği örüyoruz. Modelimiz kruvaze bir model olduğu için ön ayrımlarında arka ayrıma uyumlu olması gerekiyor. Bu şekilde bir süre daha bu kısımdaki artırmalarımıza devam ediyoruz. Ön ayrımı örerek artırma kısmına kadar gelelim. Artırma kısmına geldim. Buradaki 2 ilmeğin birini ön ayrıma bırakıyorum. Diğer ilmeği de kol ayrımına. Koldaki ilmeklerimizi örüyoruz. Kol ayrımındaki ilmekleri artırma kısmına kadar ördüm. 44 ilmek. Bu artırma ilmeğini de ekliyorum. Bununla birlikte 45 ilmek oldu diğer artırma ilmeği ile. Bu kısımdan ipimi arkaya atıp arka yüze çeviriyorum ve bu 45 ilmeği baştakini örmeden alarak haroşa örüyorum. ...45 ilmeği haroşa ördüm. Kol ayrımındaki yine ipim arkada, ön yüze geçtim. Bakın ilk haroşa çizgimiz oluştu. Şimdi aynı şekilde bir sıra ön yüzde, buradan dönüp bir sırada yine arka yüzde örüyoruz. Haroşa çizgimizi 2 çizgiye tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım. Ön yüze geçtim. Ön yüzde 2 haroşa çizgimiz oluştu. İlmeklerimizi tığ yardımı ile hem kapatıp hem de kenar kısmına güzel bir model yapacağız. Tığım 3 numara. İlk ilmeğimi alıyorum. İkinciyi de aldım. Tığdaki ilmekten geçirdim. Buradaki tek püf nokta, kol kısmının kasmaması için tığdaki ilmeğimizi her zaman bu şekilde diğer ilmeğin mesafesi kadar çekiyoruz. Bir tık bol örüyoruz. İkinci ilmeği de aldım. Bunu da örüyorum. Sonrasında 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle bakın, geriye dönük bu ilmeğe battım. Bir de son aldığım ilmeğe battım. İlmeğimi aldım. Tığdaki ilmekten geçirdim. 1, 2, 3. ilmeğe uyguluyoruz. 3 zincir. Geriye döndüm. Son ilmeğe ve ördüğüm son ilmeğe battım. İlmeğimi aldım. Tığdaki ilmekten geçirdim. Tekrar 1, 2, 3, 3 zincir. İlmeğimi aldım. Tığdaki ilmekten geçirdim. Bu şekilde görünüyor. Tüm ilmekleri tamamlayalım. Son 3 ilmeğim kalmıştı. Onları da ördüm. Şimdi ön yüzden örgümü 2'ye katlıyorum ve bu kısmın birleştirmesini yapıyorum. Böyle köşe kısma tığımı geçiriyorum ilk önce. İlmeği aldım. Tığdaki ilmekten geçirdim. Bir zincir ile bu kısmı sabitledim. Sonrasında karşılıklı bu tırtıkları öreceğim. İlk önce buna, sonra karşısındaki tırtık kenara battım. İlmeğimi aldım. Tığdakinden geçirdim. Sonrasında burada bir boşluk kalmasın diye şu işlemi yapıyorum. Şöyle hizaladım. Buradaki
ilmeğe battım bir alt sıradan. Yine aynı şekilde bu kısımdaki ilmeğe de bir alt sıradan batıyorum, birleştiriyorum. Bir kez daha tekrarlıyorum. Bu kez şişteki ilmeklere uyguluyorum. Battım ve aynı şekilde diğer tarafa da battım. Bunu tüm kol altı birleştirmelerinde kullanabilirsiniz. Bir boşluk oluşturmadan profesyonel bir örgü yapmış olursunuz. Bu ilmeği de tekrar şişime ekliyorum ve buradan devam edeceğim örgüme. Arka ayrımı örüyorum. Şöyle biraz örüp kolu çevirmek istedim. Bakın, böyle bir temiz işçilik ortaya çıkmış oluyor. Arka ayrımı örelim. Diğer kol ayrımına aynı işlemi uygulayalım. Diğer kolu da aynı şekilde örüp tamamladım. Ön ayrımı örüp sırayı da bitirmiş oldum. Buradan arka yüze geçiyorum. Şöyle modelimizden sonra 4 sıramız oluştu. Biliyorsunuz her iki model sırası arasında 6 sıra örülüyor. Sonrasında kaydırarak aynı şekilde modelimize uyguluyoruz. 3 sıra daha örüp bu kısmı tamamlayalım, devam edelim. Tamamladım. Ön yüzdeyim. Öreceğim bu sırada kol altında modelimizi nasıl uyguluyoruz, denk düşürüyoruz onu göstereceğim. Yine başta ve sonda artırmalarıma her zamanki gibi devam ediyorum. Bu kısımda yeterli ilmek sayısı oluştuğu için buraya da bir model başlıyorum. Şöyle örerek gelelim. Buradaki modelimizin ortasındaki ilmeği hizalayalım. Yanına 5 ilmek ekleyelim. Bir ilmeğim fazla, bunu örüyorum. Doladım. Bir ilmek kestim. Örgüme devam ediyorum. Dokuz ilmek oldu. Kesmiş olduğum ilmek ile birlikte alttaki modeli hizalıyorum ve doğru doladım. İlmeğimi kestim, modelimi ördüm. Şimdi bu kısımda da bir model çalışacağız. Yalnız bir farklılığı olacak. Onu da şimdi göstereceğim. Şöyle sayıyorum. Kestiğim ilmek ile birlikte 3, 6, 9. Bir ilmek fazla örmüşüm. 9 ilmek ördüm. Burada modelimizin denk düşmesi için şöyle bir şey uygulayacağız. İpimizi doladık. İlmeğimizi ördük. Burada bir kesme işlemi yapmayacağız. 3 modelde. O şekilde ilmek sayımız denk düşecek. Kesme yapmadan ördüm. Bunu da sayıyorum. 9 ilmek örüyorum. Dokuz ilmek ördüm. Doladım. Yine kesme işlemi yapmadan ikinci modelimde örüyorum. Bunu da sayarak 9 ilmek örelim. Dokuz ilmek ördüm. Tekrar kesmeden dolayıp ilmeğimi örüyorum. Bunu da sayıyorum. Yine bir 9 ilmek. Bakalım, bu modeli hizaladık. Bakın tam denk düştü. Buradan artık devam edeceğiz. Şöyle 1, 2, 3 modeli kesmeden ördük. Yani bu şekilde kurulumunu yapmış olduk. Buradan artık diğer kol altına kadar devam edelim. Doladık. Bir ilmek kestik. Burada modelimizi aynı şekilde uyguluyoruz. Burada yaptığımız işlem sadece bu sırada yapılacak. Devamında da
Bu kısımlarda nasıl ördüysek o şekilde devam ediyoruz. Şöyle 3 modeli de keserek normal bir şekilde ördüm. Kol altına doğru geldim. Yine bu kesmiş olduğum ilmeği de sayarak 9 ilmek örelim. Aynı şekilde doluyorum ve kesmeden ilk modelimi de örüyorum. Bu ilmeği de sayarak 9 ilmek örelim. Şöyle bir bakıyorum. Doladığım ilmek 9 ilmek oldu. Tekrar doladım. Kesmeden ikinci modelimi de örüyorum. Dokuz ilmek ördüm. Yine kesmeden doluyorum, örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hizalıyoruz ilmeğimizi ve burada da tam denk geldi. Doladık. Artık modelimize normal bir şekilde devam ediyoruz. Kestik ilmeğimizi. 9 ilmeğe tamamlıyoruz. Şöyle bakalım. Bu doladığımız ilmek 3 6 9. Doladık. Bir ilmek kestik. Örgümüze devam ediyoruz. Sıra sonunda yine artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüp arka yüze geçiyorum. Artık modelimizi kurmuş olduk. Bu kısımdan itibaren ikinci model sırasında ön yüzde nasıl devam ediyorsak aynı şekilde modelimizi devam ettiriyoruz. Ne yapıyorduk? 2 ilmek kala geliyorduk bu kısma. Sağa doğru yönlerini çevirip kesiyorduk, doladık. Ortadaki dolamış olduğumuz ilmeği örüyoruz. Sonrasında tekrar dolayıp bu kısımdaki 2 ilmeği de sola doğru kesiyoruz. Devamı da yine aynı şekilde ilerliyor. Yine başta ve sonda artırmalarımızı yapalım. Bu model sırasını tamamlayalım. Devam edelim. Örgümü ilerlettim. Kol altından sonraki model sırasını tamamladım. Ardından her iki model arasındaki 6 sırayı ördüm. Ön yüzdeyim. Artık her iki uçta artırmalarımızı tamamladık. Devam etmiyoruz. Sıradaki model sırasında bu kısımda bir model başlatıyor olacağım. Bunun için de buradaki modeli hizalıyorum. 5 ilmek ekledim ve bu kısımdan itibaren bir model daha başlatıp ardından yine aynı şekilde devam ediyorum. Örgümüzün devamında da modelimizi kaydırmalı bir şekilde örerek devam edelim. Yeleğin beden kısmını da tamamladım. Şöyle kol altından sonra modeli 4 defa daha uyguladım. Kol altından sonraki 3. model sırasında bu kenarda bir model daha başlattım. Şöyle bu kısım çok boş durmasın diye. Ve 4. sırayı ördükten sonra da şöyle 1 2 3 4 sıra ördüm ve arka yüzde haroşa başlattım. 2 haroşa çizgisi oluncaya dek ördüm. Ön yüzdeyim. İlmekleri kapatmaya başlıyoruz. İlmekleri kol ucundaki işlemi uygulayarak aynı şekilde kapatacağız. Yine ilk ilmeğimi bu şekilde tığımı alıyorum. İkinci ilmeği aldım ve birlikte ördüm. Üçüncü ilmek, 3 zincir çekiyorum ve geriye dönük ilmeklere battım. İlmeğimi aldığım tığdaki ilmekten geçirdim. 1 2 3 3 zincir
işlemi tekrarlıyorum. Bu şekilde tüm ilmekleri kapatalım. İlmekleri kapattım. Şimdi kenar kısma başlıyoruz. Burada bir ilik çalışmamız olacak, 2 tane. Bir zincir çekiyorum. Kenar kısmı battım. Bir sık iğne ördüm. Aynı şekilde diğer tarafa da. Bu kenar sık iğne ile devam edecek. Ardından 3 zincir çektim. Aynı şekilde batıyorum. Örüyorum. Kenar kısımlarda ise şöyle ikili ikili kenar kısımlara batarak öreceğiz. 1 2 3 zincir, işlemi tekrarladım. 1 2 3 zincir. Bu kısmı örerken çok sıkı örmeyelim. Buna dikkat edelim. Tığdaki ilmeğimizi her zaman bir tık gevşek bırakalım ki kenar kısım kasmasın. 1 2 3 Kenar kısımda 3 tane tırtık yaptık. Son olarak da 3 sık iğne yaptık. Şimdi ilk ilik çalışmamızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geriye döndüm. 1 2 ikinci sık iğne yuvasından ilmeğimi aldım. Ve bu oluşturmuş olduğumuz iliğin içerisine sık iğne yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne yaptım ve hemen aynı yere tekrar batıyorum. Kaydırma yöntemiyle tamamlamış oldum. Örgüme devam ediyorum. 1 2 3 sık iğne, 3 zincir, 1 2 3 1 2 ve 3. İkinci iliğimi de bu kısma çalışıyorum. Yine aynı şekilde 5 zincir. İkinci sık iğne yuvasına battım, ilmeği aldım. 6 tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere batıyorum ve kaydırma yöntemiyle tamamlamış oldum. 1 2 3 Bu kısım tamamlandı. İliklerimiz şöyle bakın. Devamında aynı şekilde buradaki işlemi uygulayarak bu kısma kadar gelelim. Kenar kısımlar tamamlandı. Şimdi bağcık kısmına geçiyoruz. Bağcık çalışmamız için şöyle 70 santim kadar ipimizi ilk önce ayırıyoruz. Tam da bu kısımdan bağcığa başlıyoruz. Şöyle çevirdim. Bir zincir çektim ilk önce. Ardından bu ayırmış olduğum ipi tığımın üzerine atıyorum ve bu iki ilmeği birlikte örüyorum. İstediğimiz ölçüye gelene kadar bağcığımızı bu şekilde örelim. İpim şu kadar kalıncaya dek ördüm. Tam artırmanın bittiği kısma ilk bağcığımızı sabitliyoruz. Şöyle uç kısma tam denk gelecek şekilde batıyorum.
ilmeğimi aldım ve tığdaki ilmekten geçirdim. Şöyle ipimi şu kadar kestim. Diğer iplikle birlikte arka yüze alacağım. Ve kalan iplerimi aralardan geçirerek gizliyorum. Bağcığımız tamamlandı. Şimdi aynı ölçüde bir bağcık daha hazırlayalım. Diğer bağcığı da tamamladım. Örgümüzü katlıyoruz. Önce bir düzenleyelim. Tam buradaki ajurumuza denk gelecek şekilde yaptığımız bağcığın sabitlemesini yapacağız. Şimdi burada şu kenar kısma, hani 2 tane boşluğumuz var. Bu kenar kısma. Şöyle tığımı geçirdim bakın. Aldım ilmeğimi, tığdaki ilmekten geçirdim. Şöyle bir zincir ile sabitleme yaptım. Diğer bağcıkta olduğu gibi mesafe bırakarak ipliğimi kestim. İpliklerimi arka yüze alıyorum. Diğerini de aynı şekilde hemen şöyle alt hizasından bağlıyorum. Sonrasında ilmek aralarından geçirip gizliyorum. Şöyle bakın tamamlamış oldum. Diğer bağcığımız ön yüzde. İkinci yuvadan geçiriyoruz. Diğer bağcığımız da tam karşısından. Bağcıklar bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi düğmelerini ekliyorum. Sonrasında nakış kısmına geçiyoruz. Yeleğin düğmelerinde tam iliklerin hizasına gelecek şekilde diktim. Nakış kısmına geçiyoruz. Nakış kısmı da şu şekilde olacak. Çiçeklerimizi şöyle 4 tane olacak şekilde bu kısımlara çalışacağız. Çiçeklerimizi tam bu boşluklara denk getireceğiz. Yaprak çalışmamız ajurların hizasında başlayacak. Çiçekler bu kısmı olacak. Tam buradaki mesafeyi ortalayarak ön yüze çıktım. Sonrasında ipimi sola doğru alıyorum. Aynı yere battım. 2 ilmek sonrasından çıkıyorum. Ve hemen dibine batıyorum. Yaprağımı sabitliyorum. Aynı yerden çıkıyorum. Bu kez sağa doğru 2 ilmek sonrasından çıkıyorum. İpimi çektim. Ve dibinden batarak sabitliyorum. Ve biraz daha yakınlaştırdım. Bakın bu şekilde görünüyor. Yine aynı yerden orta kısımdan çıkıyorum. Şöyle 2 sıra öncesine batıyorum ve 2 sıra sonrasından iğnemi çıkarıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Buradaki ipimin üzerine batarak yine 1-2 sıra sonrasından çıkıyorum. Buralarda hafif bir eğim verebilirsiniz. Sonrasında batıyorum. 3 kere bu işlemi yapıyoruz ve tamamlanmış oldu. 1 2 3. Yaprak çalışmamız böyle. Bunu arkada sabitleyelim. Çiçeğimizde tam bu kısma çalışıyoruz. Şöyle tam burayı yine ortalıyorum ve ön yüze çıktım. 5 tane çizgi yapıyoruz. Şöyle 2 santim aralıklı olacak şekilde
yuvarlak bir çalışma olacak. Aynı yere batıyorum. Ve son olarak başladığım noktaya döndüm. Şöyle 5 tane çizgi oluşturduk. Yine aynı yerin hemen yan kısmından çıkıyorum. Bir atlıyoruz. Bir buradaki çizginin altından geçiyoruz. Bunu atlıyoruz. Bunun altından geçiyoruz. Bunu atlıyoruz. Bunun altından geçiyoruz. Şöyle düşünün. Geçtik. Bunu atladık. Geçtik. Bunu atladık. Geçtik. Önümüzde olan çizgiyi atlıyoruz. Diğerinin altından geçiyoruz. Atladık. Geçtik. Bu şekilde buradaki çizgiler görünmeyene kadar işleme devam ediyoruz. Çizgiler görünmeyene dek işleme devam ettim. Şimdi arka yüze geçip ipimi sabitliyorum. Çiçeğimiz tamamlanmış oldu. Şimdi diğer çiçek çalışmalarını da tamamlayıp son haliyle geliyorum. Nakış kısmını tamamladım ve gördüğünüz gibi çok hoş bir model elde etmiş olduk. Vakit ayırıp benimle birlikte bu modeli deneyip ördüğünüz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum kısmına da yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Model ile ilgili tüm sorularınızı yorum kısmında sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.